Arkadaşlar sen böyle işte bak beni tribe sokuyorsun. Misyonumuz ve vizyonumuz diye giriş yapmayayım mı? Buradan çoluk çocuk zapt edemiyorsun ya da kendin havuzdan çıkar çıkmaz buralara ayak basınca ıslatıyorsun. Islattığında ne oluyor bu seramikler? Kaygan oluyor. Kaygan olunca ne oluyor? Düşme riskin oluyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 4+1 müstakil güzel bir konfor alanı size yaşatacak villa tanıtımı için tekrar karşınızdayız. Vizyonumuzu biliyorsunuz. Sizler için lüks yaşam alanlarını elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge Didim Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi olarak adlandırılıyor. Daha önceden tanıyanlarınız varsa eğer biz zaten Didim'de yaşam sürdüğümüz için sizler için de burada yaşamın en azından nasıl ilerlediğini ya da tatilin hangi boyutlarda ilerlediğini yaşam alanlarına özgü olarak eksisiyle artısıyla anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çevreyi göstermek adına şu anda benim bulunduğum yerden arka tarafa yeşillik, hazine arazisi ve şu kısımdan da aşağı doğru gittiğinizde İmbat Koyu'na ulaşıyorsunuz. İmbat Koyu neresi? İnternetten yazdığınız zaman size oranın çevresini en azından büyük bir otel olarak reklam amacıyla da karşınıza çıkacaktır. Görebilirsiniz. Güzel bir koy, sakin bir koy. Buradan en yakın ulaşabileceğiniz deniz de o tarafta. Aşağı yukarı 1 kilometre kadar mesafesi var. İlla ki oraya gitmek zorunda değilsin. Altınkum'a gidiyorsun. Zaten bizim burada en meşhur plajımız Altınkum. Didim yazdığınız zaman zaten parantez içinde Altınkum çıkıyor. Bu bazı bölgeler için özellikle yerleşmiş bir bölge ismi tarzıdır. Çok karşılaşmışsınızdır. Ben İzmirli mesela. İzmir'e genelde Konak diyoruz. Niye? Çünkü en belirgin yeri orası. Sizin de yaşadığınız yerde bu şekil bir alan mutlaka vardır. Çok da uzatmayalım. Villanın tanıtımına bahçeden başlayalım. Bulunduğumuz alanda şu kısım böyle amaçsız bir şekilde boş kalmış. Direkt eksiyle, negatifle başlamış gibi de olmayalım. Ama eleştiriler gözümüze çarpanları en azından size yansıtabilmeliyiz ki yarın bir gün burada yaşamaya ya da tatil yapmaya karar verirseniz aklınızda olsun diye. Şurada hemen Buğra'nın önündeki kısımda havuz motorları var. Ben buna çok takılıyorum. Yani takılıyorum derken böyle fiili olarak değil. Bu çıkıntı beni çok rahatsız ediyor. Çünkü şöyle yürürken de gerçekten takılma imkanınız var ki az önce Buğra'yla biz onu da tartışıyorduk. Havuzdan çıktığın zaman ıslak çıkıyorsun. Yerlere ıslak basıyorsun. Seramikler kaygan zemin oluşturma tehlikesi olabilir. Bir de şuna takılmak insanı birazcık rahatsız edebilir psikolojik olarak. O yüzden bunları genelde ben altta biraz daha aşağıda olmasını isterim ki şuradan göstereyim. Burası arkadaşlar otopark. Şuraya aracı park ediyorsun. Şurada bir 1,5 metre kadar bir yükseklik var. Hani bu yükseklik bu havuz motoru için de kullanılabilecek seviyede olduğunu ben düşünüyorum. Biraz daha aşağı yapılabilirmiş ama yine de çok da sizi rahatsız edecekse buraya belki böyle bir paravan çekebilirsiniz. Ya buraya bu kadar çok takıldın demeyin. Misafirleriniz geldiğinde ya da çok fazla çocuğun varsa 4 tane kuzenlerin, yeğenlerin falan gelecekse buradaki o curcunayı hayal edebilirsen risk teşkil edebilir. Üst tarafımızda şöyle güzel bir otomatik tentemiz var. Bu tenteyi kumandayla açıp kapatabiliriz. Güneş gelmesin diye kapatabilirsiniz ya da özellikle güneş gelsin diye açıp akşamları kapatabilirsiniz. Çünkü güneşlenme alanı havuz çevresine göre bakarsak karşıyı dolduracağız zaten. Burası yürüme alanı, bir tek şu kısım kalıyor. Buraya da aşağı yukarı bir 10 tane şezlong rahatlıkla sığar. Eğer kalabalıksanız tam size göre ideal bir villa olabilir burası. Tatilinizi burada keyifle geçirebilirsiniz. Ana girişimiz şu kısımda arkadaşlar. Alarmı var. Güvenlik kameraları tabii ki var. Şuradaki otomatik kepenkle önce alarmı aktive ediyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Yok, tam tersi oldu. Aktive edince kapatıyorsun. Açınca alarmı iptal ediyorsun. Sonra kepenkleri kaldırıyorsun. Çelik kapıdan da içeri girişimizi sağlayabiliyoruz. Villamızın girişinde de bazı ufak tefek detaylar var. Hemen girişte sağ kısımda tatlı şirin bir aynayla bir çekmece alanı var. Şurada alarmımız yer almış. Bu kısımda vestiyer alanı hemen hemen bir 3 metre uzunluğunda yeterli olabilecek askılı şurada oturma alanıyla. Ayrı mutfak dedik. O zaman önce hemen mutfaktan bir girişimizi yapalım. Geniş güzel bir mutfak alanı burada var. Beyaz komple dolaplar dahil. Mutfak dolapları hep beyaz tercih edilmiş. Şu kısımda da ufak bir mutfak dolabıyla tezgah yerleştirilmiş. Küçük bir detay olarak gelebilir ama kullanış açısından bence çok da büyük bir avantaj. Niye? Çünkü çoğu hanımlara bu tezgahlar yetmiyor. Nasıl yetmiyor onu da anlamış değiliz ama yetmiyor abi. O yüzden ekstra olarak oraya bir tezgah yerleştirmişler.
Şu kısma televizyon tesisatı, anten kablosu yerleştirmişler. Hani ne olur ne olmaz mutfakta çok vakit geçiriyorsan burada hani izleme, televizyon, vakit geçirebilirsin. Şu kısma da şöyle sürgülü bir evyenin üst tarafında pencere alanı var. Mutfak dolapları da beyaz, en azından gayet temiz görünüyor ama mutfakta beyazı tercih etmeyen hanımlar da var. Neymiş, şurada ocakta salçanın bilmem kiri de sıçrıyormuş da çok çabuk kirleniyormuş da düzeltilemiyormuş da falan. Tabi bu tercihe göre değişir. Bence beyaz gayet temiz olmuş. Aydınlatmaları da hem spot aydınlatma hem arada göz aydınlatma, bir de el çekmişler. Biraz abartmışlar gibi ama en azından tatlı görünüyor. Tercih edebiliyorsun, yani birini söndürüyorsun, birini yakıyorsun. Hangisi artık hoşuna gidiyorsa. Buracığım şurayı da bir gösterelim. Buradan da sürgülü bir kapı alanımız var. Direkt mutfaktan havuza kayma imkanınız bulunuyor. Villanın içinde de tamamen seramik tercih edilmiş. Arka tarafta banyomuz var. Giriş katta banyo bence önemli. Neden önemli? Çünkü bazılarında yarım banyo olarak kullanılıyor. Duş alanı yok ama burada duş alanında yerleştirmişler. Hemen üst tarafında da havalandırma penceresi bulunuyor. Güzel de kullanışlı bir lavabosu var. Giriş katta olması gerekenlerden bir tanesi yatak odası. Mutlaka benim önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Hem ileri düşünmek açısından hem de ihtiyaç olarak ya da misafiriniz geldiğinde sadece misafir odası olarak yukarı hiç çıkmasın. Burada odasında kendince takılsın, kendince keyfini yapsın ve banyosunu da burada giriş katta kullanabilsin diye burada bir yatak odası bulunuyor. Salon alanımız en çok vakit geçireceğimiz yerlerin başında geliyor. Müstakil villalarda en başta olan bahçe. Ben bahçeye çok önem veriyorum. Bahçeden sonra da villanın içindeki salon alanı bahçeyle bütünleşebiliyor mu? Benim için çok önemli. Tatile geleceksiniz. O yüzden kullanım alanının da buna uygun olarak hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası da onun için ideal villalardan bir tanesi. Havuzdan da burada salona gir çık yapabiliyorsunuz. Mutfaktan ayrı olması da gene güzel bir avantaj. Televizyon ünitemiz sırıtmış gibi değil mi Buğra? Kahverengi burada ahşap görüntüsü tamam güzel, iyi, hoş ama beyazın ağırlıklı olduğu bir yerde bu kahverengi birazcık sırıtmış. Ya bunu değiştireceğiz ya da külfet olmasın diyorsanız. Aslında bu ünite buraya fazla da gelmiş. Ben olsam, ben sadelikten yana olduğum için bunu tamamen kaldırıp televizyonumu duvara sabitlerim. Çünkü en güzel alandan tasarruf şekli de budur ve temiz görünüyor. Çok da kalabalık etmiyor. Şurada güzel bir aynamız var. Karşı tarafta geniş bir çerçeve alanımız var. Genelde bunları resim ve tablolar için yapıyorlar. Farklı amaçla kullanabileceğim bir şey benim aklıma gelmiyor. Hani ben şunu yaparım diyorsan aşağıda yorumlarda bize de iletirsin. Aklımıza da bulunmuş olur. Şöyle çerçevenin iki yan tarafında da aynı alanı yerleştirmişler. Salona puanımız 10 üzerinden 7 diyebiliriz. Üst katımızda da 3 adet yatak odamız var. Ebeveyn odasına en son giriş yapacağım. Aşağıda en son kaldığım sistem şu sistem. Buraya bir girelim. Sadece çamaşır makinesi, şurada tesisatı var. Eğer ismi neydi lan onun? Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Termosifon yerleştirecekseniz yine onun için bir alan var. Kurutma makinesi için burada yine bir alan var. Şu küçük bölmede çamaşır, kurutma, termosifon hepsini bir arada çözebiliyorsunuz. Bir tane ortak banyosu var. Banyosu da ideal genişlikte diyebiliriz. Düz, sade, tamamen kullanıma uygun. Güzel bir banyo alanı. Bir de karşıda 2 tane havalandırma penceresi koymuşlar. Bölgenin avantajlı villalarından bir tanesi. Yatak odalarında seramik değil de sadece zeminlerde parke tercih etmişler. Burada bir tane de Nereden geliyor bu ses? Şila odasından abi. arka cephede burayı arka diye özellikle bastırdığımız için pek de esprisi olmayan bir cephesi var. Zaten şurası boş bir arsa, sanırım buraya da bir villa gelecek. Ama havalandırma için, belki bir sigara içmek için burada kalacak arkadaş artık kimse. O sigara içecekse onun için kullanabilir. Ya da sabahları kalkıp sadece bir nefes alayım diye çıkabilirsin. Başka da bir esprisi olacağını zannetmiyorum. Zaten ön tarafta fazlaca alanın var. İkinci yatak odamız bu katta. İçine girelim. Ebeveyn banyolu. Şu karşı cephe çok hoşuma gitti de oraya gireceğiz. Önce şurada bir banyosu var. Banyoya hemen gir çık yapalım. Bu girdiğimiz 3. banyo bir aşağıda vardı. Burada bir ortak banyo. Bu da özel bu odaya ait banyo alanı. Diğerleriyle zaten hemen hemen aynı. Yatak odasında kullanım amacıyla baktığınız zaman size fazlaca yer kalıyor. Zaten direkt burayı belli etmiş, yatağını buraya yerleştir diye. Dolap alanı içinde şurayı düşünmüşler. Her şeyi sizin için düşünmüşler. Kasanı buraya yerleştirmiş. Burada alan eğer birazcık kalıyorsa 2 tane böyle puf ya da oturma düzeni atabilirsin. Onu da düşünmüşler. Şu kısma televizyon üniteni yerleştirmiş, çerçevesini dediğim gibi.
televizyonu buraya çakarak yatak odasında televizyon keyfi de yapabilirsin. Onu da düşünmüşler. Çok da yormamışlar. Burada bir tane balkon var. Bu balkona yan taraftaki odadan da giriş çıkış yapabiliyoruz. Oraya diğer taraftan girelim. Şu cepheyi de komple, bunu ben çok seviyorum. Odanın içine bir derinlik kazandırıyor. Ferahlık da veriyor. Karşı taraftan kendini çok zorlarsan böyle denizi de görebiliyorsun. Çok zorlamak lazım. Aşağıda bahsettiğim imbat koyuna da karşıdan direkt geçebiliyorsun. Ön tarafında tamamen yeşillik. Şimdi çok vakit kaybetmeyelim. Çok konuştum, çenen düştü. Son yatak odasının içine girelim ve tanıtımımızı bitirelim. Dördüncü yatak odamızın içerisindeyiz. Yine diğerleri gibi birebir aynı. Çok da fazla detaya burada gerek yok. Balkonumuz yan taraftaki ebeveyn odasıyla ortak kullanabileceğimiz kare şeklinde. Orta şekerli bir balkon alanı burada sizi karşılıyor arkadaşlar. Yine güzel bir villa tanıtımının sonuna geldik. Fiyatımızı çok da sizi meraklandırmadan verelim. 24 milyon lira buranın fiyatı var. Ufak bir araştırmaya girerseniz başta da söylediğim gibi biz zaten burada yaşıyoruz. Fiyatlara da hakimiz. Küçük bir araştırma yaparsanız buranın emsallerine göre uygun ve altında olduğunun farkına varacaksınız. Almak isterseniz bu villa sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tanıtımda görüşürüz.